Amerika, Venezuela'ya neden bu kadar takıntılı? Uzun yıllardır süregelen ambargolar, tehditler, darbe iddiaları ve askeri baskılar. Resmi açıklama hep aynı. Uyuşturucu kartelleriyle mücadele, demokrasiyi koruma, bölge güvenliği. Ama haritaya baktığınızda bambaşka bir tablo çıkıyor karşımıza. Dünyanın en büyük petrol rezervleri, trilyonlarca dolarlık yeraltı kaynakları ve ABD'nin kontrol etmekte zorlandığı bir ülke. Peki gerçekten mesele sadece uyuşturucu mu, yoksa Venezuela kendi kaynaklarını kendi yönettiği için mi hedefte? Bu videoda Amerika'nın Venezuela'dan ne istediğini, kamuoyuna anlatılan gerekçelerle perde arkasındaki gerçekleri yan yana koyacağız. Petrolün, yaptırımların ve jeopolitiğin bu hikayedeki rolünü süslenmiş açıklamalara değil, yaşananlara bakarak anlatacağız. Venezuela krizi yalnızca bir ekonomik çöküş ya da yönetim sorunu değil. Uzun yıllara yayılan siyasi baskılar, dış müdahaleler ve ağır yaptırımların birleşiminden oluşan çok katmanlı bir süreçtir. 2000'li yıllardan itibaren Venezuela, petrol gelirlerini devlet kontrolünde tutmayı ve ABD merkezli enerji şirketlerinin etkisini sınırlamayı tercih etti. Bu tercih, ülkeyi hızla Washington'la karşı karşıya getirdi. Ardından ambargolar, finansal kısıtlamalar ve diplomatik izolasyon geldi. Ekonomi daraldıkça kriz derinleşti, kriz derinleştikçe dış müdahale söylemleri daha da sertleşti. ABD ile Venezuela arasındaki asıl çatışma, ideolojik söylemlerin ötesinde kontrol meselesidir. Venezuela, dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip ülkelerden biri olmasına rağmen, bu kaynakları ABD'nin belirlediği piyasa düzeni içinde işletmeyi reddetti. Washington ise bu durumu otoriter yönetim, demokrasi eksikliği ve bölgesel tehdit başlıkları altında tanımladı. Bir tarafta kaynaklarını millileştiren ve dış müdahaleye direnen bir yönetim, diğer tarafta bu kaynakların küresel enerji dengeleri içinde kendi denetiminde olmasını isteyen bir süper güç var. Temel çelişki tam olarak burada başlıyor. Venezuela'nın sahip olduğu petrol miktarı, Suudi Arabistan ve Kanada gibi enerji devlerini bile geride bırakıyor. Üstelik bu rezervlerin büyük bölümü Orinoco kuşağında yoğunlaşmış durumda. Bu kadar büyük bir enerji potansiyeli, Venezuela'yı yalnızca zengin bir ülke değil, aynı zamanda küresel enerji dengelerini etkileyebilecek stratejik bir aktör haline getiriyor. Venezuela'nın önemi yalnızca petrolden ibaret değil. Ülke aynı zamanda ciddi doğalgaz rezervlerine ve altın, demir, boksit gibi stratejik minerallere sahip. Özellikle altın rezervleri son yıllarda yaptırımlar altında ayakta kalmaya çalışan ekonomi için hayati bir rol oynuyor. Bu yeraltı zenginlikleri, Venezuela'yı uzun vadede enerji ve hammadde bağımsızlığına sahip nadir ülkelerden biri yapabilecek kapasitede. Ancak bu kaynakların devlet kontrolünde tutulması, küresel piyasalarda söz sahibi olmak isteyen güçler açısından kabul edilmesi zor bir tablo oluşturuyor. Washington, Venezuela'ya yönelik baskılarını uzun süredir narko terörle mücadele söylemi üzerinden meşrulaştırıyor. ABD yönetimine göre Venezuela, uyuşturucu ticaretinin devlet düzeyinde korunduğu, kartellerin siyasetle iç içe geçtiği bir ülke konumunda. Bu söylem, askeri operasyonlardan ekonomik yaptırımlara kadar atılan hemen her adımın resmi gerekçesi olarak sunuluyor. Ancak dikkat çekici olan nokta, bu suçlamaların büyük bölümünün doğrudan sahadaki somut operasyonlardan çok siyasi beyanlara dayanması. ABD Hazine Bakanlığı, özellikle Venezuela'daki üst düzey isimleri hedef alan suçlamalarla bu söylemi güçlendirmeye çalışıyor. Uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve terör finansmanı gibi başlıklar altında hazırlanan dosyalar, yaptırımların hukuki zemini olarak kullanılıyor. Bu kurumların açıklamaları, Venezuela'yı uluslararası alanda izole etmenin ve ekonomik olarak sıkıştırmanın temel aracı haline gelmiş durumda. Ancak bu iddiaların büyük bölümü uluslararası mahkemelerde kesinleşmiş kararlara değil, ABD'nin tek taraflı değerlendirmelerine dayanıyor. Bu çerçevede sıkça kullanılan kavramlardan biri de Cartel of the Suns, yani Güneşler Karteli iddiası. Venezuela ordusu ve yönetimi içinde örgütlenmiş bir uyuşturucu ağı olduğu öne sürülüyor. Son yıllarda buna bir de Tren de Aragua gibi suç örgütleri eklenerek tehdit algısı daha da büyütülüyor. Bu etiketlemeler, Venezuela'yı yalnızca sorunlu bir ülke değil, küresel güvenlik için doğrudan tehdit oluşturan bir yapı gibi göstermeye hizmet ediyor. Ancak burada kritik bir soru ortaya çıkıyor. Eğer mesele gerçekten uyuşturucuyla mücadele ise, neden benzer suçlamaların yöneltildiği diğer ülkeler aynı ölçüde hedef alınmıyor? Neden Venezuela söz konusu olduğunda askeri söylem, rejim değişikliği imaları ve enerji yaptırımları devreye giriyor? Bu noktada narko terör söyleminin asıl hedefi gizleyen bir araç mı olduğu sorusu kaçınılmaz hale geliyor. Peki, Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'ya ne gibi yaptırımlar uygular? Bu sürecin somut örnekleri nelerdir? Bu sürecin merkezinde Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA yer alıyor.
Venezuela'nın petrol üretmesini teknik olarak tamamen durdurmuyor. Ama petrolü satmasını, alıcı bulmasını, parasını almasını ve o geliri kullanmasını engelliyor. Ayrıca teknoloji ve yedek parça ambargoları da üretim kapasitesini düşürüyor. Sonuç olarak petrol, Venezuela için var olan ama kullanılamayan bir kaynağa dönüşüyor. Yaptırımların en ağır bedelini ise doğrudan Venezuela halkı ödüyor. Devletin gelirleri azaldıkça ithalat düşüyor, enflasyon yükseliyor ve temel ihtiyaç maddelerine erişim zorlaşıyor. Sağlık, gıda ve altyapı gibi alanlarda yaşanan sıkıntılar, yaptırımların yönetimi hedef aldığı iddiasıyla çelişen bir tablo ortaya koyuyor. Ekonomik baskı siyasi bir araç olarak kullanılırken toplumsal yaşam üzerinde kalıcı yaralar açıyor. Bu baskı ortamında Venezuela yaptırımları aşmak için alternatif yollar geliştirmeye çalışıyor. Gölge filo olarak adlandırılan yöntemle petrol sevkiyatları farklı bayraklar altında ve dolaylı rotalar üzerinden gerçekleştiriliyor. Gemilerin kimlik bilgileri değiştiriliyor, ticaret üçüncü ülkeler aracılığıyla yapılıyor. Bu yöntemler ambargoyu tamamen ortadan kaldırmasa da Venezuela'nın nefes almasını sağlayan geçici çözümler olarak öne çıkıyor. ABD'nin Venezuela'ya yönelik baskısı yalnızca ekonomik ve diplomatik alanla sınırlı değil. Karayipler'deki askeri varlık bu politikanın sahadaki en görünür ayağını oluşturuyor. ABD donanması ve hava kuvvetleri Venezuela'ya komşu sularda ve ülkelerde uzun süredir aktif durumda. Resmi açıklamalarda bu varlık, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve bölgesel güvenlik çerçevesinde sunuluyor. Ancak bu askeri yoğunluk, Venezuela açısından sürekli bir kuşatma ve caydırma mesajı anlamına geliyor. Bu stratejinin önemli bir parçası da belirli dönemlerde yapılan gemi ve uçak yığınağı. Uçak gemileri, destroyerler ve keşif uçakları Venezuela'ya yakın bölgelerde konuşlandırılıyor. Bu durum sadece uyuşturucu rotalarını izlemekten çok daha geniş bir askeri kapasitenin hazır tutulduğunu gösteriyor. Mesaj açık. İstediğimiz anda işgali başlatabiliriz. Son yıllarda bu askeri baskıya saldırı ve operasyon iddiaları da eklendi. Venezuela yönetimi zaman zaman hava sahasının ihlal edildiğini, insansız hava araçlarıyla keşif yapıldığını ve bazı gizli operasyon girişimlerinin engellendiğini öne sürüyor. ABD ise bu iddiaları çoğu zaman reddediyor ya da ayrıntıya girmeden geçiştiriyor. Ancak yaşanan her olay gerilimi biraz daha tırmandırıyor ve bölgeyi sürekli bir çatışma ihtimaliyle karşı karşıya bırakıyor. Bu süreçte bölgesel ve uluslararası aktörler de net pozisyonlar almış durumda. ABD'nin yanında yer alan bazı Latin Amerika ülkeleri ve Avrupa devletleri, Venezuela'yı istikrarsızlaştırıcı bir aktör olarak tanımlıyor. Buna karşılık Rusya, Çin ve İran gibi ülkeler, Venezuela'yı destekleyerek hem enerji hem de jeopolitik alanda ABD'ye karşı denge kurmaya çalışıyor. Venezuela böylece büyük güçler arasındaki rekabetin sahasına dönüşüyor. 03 Ocak 2026 sabahı ise Venezuela'nın başkenti Caracas'ta en az 7 büyük patlama duyuldu ve sokaklarda düşük irtifada uçaklar görüldü. Bu olaylar sırasında birçok bölge elektrik kesintisine maruz kaldı ve halk arasında panik yaşandı. Venezuela hükümeti bu saldırıların ABD tarafından gerçekleştirildiğini belirterek askeri saldırı olarak nitelendirdi. Bu saldırılar hem askeri hedefleri hem de başkentin çeşitli alanlarını etkiledi ve sivil uçuşlarda hava sahasının boşaltılmasına neden oldu. Nicolas Maduro hükümeti ise yaptığı açıklamalarda bu hava operasyonlarını emperyalist saldırganlık olarak tanımladı, ABD'yi bağımsızlıklarına saldırmakla suçladı ve karşılık vereceklerini duyurdu. Ayrıca olağanüstü hal ilan edildi. Venezuela'da yaşananları tek başına ele almak, resmi eksik görmemize neden olur. Çünkü bu hikaye daha önce Irak'ta, Afganistan'da ve dünyanın birçok bölgesinde defalarca karşımıza çıktı. Önce bir tehdit tanımı yapılır, ardından demokrasi, güvenlik ya da uyuşturucuyla mücadele gibi gerekçeler öne sürülür. Sonra yaptırımlar, askeri baskılar ve doğrudan ya da dolaylı müdahaleler gelir. Geriye ise parçalanmış ülkeler, çöken ekonomiler ve bedelini ödeyen halklar kalır. Bugün Venezuela için söylenenlerle, geçmişte Irak için söylenenler arasında dikkat çekici bir benzerlik var. O zaman kitle imha silahları vardı, bugün uyuşturucu kartelleri. Ama değişmeyen tek şey, hedef alınan ülkelerin çoğunun enerji kaynakları ve stratejik konumları. Bu yüzden asıl soru şudur: burada gerçekten suçla mı mücadele ediliyor, yoksa küresel çıkarlar mı korunuyor?